Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bricks and Fun kanalıma hoş geldiniz. Uzun yıllardır Lego ile ilgileniyorum. Bir yılı aşkın bir süredir Legoları çeşitli yöntemlerle sizlere tanıtmaya, sizlerle buluşturmaya çalıştım. İnanın daha küçücük çocukken annemle beraber alışverişe gittiğimizde illa oyuncaklarımın arasında Lego olurdu. Oyuncakçıya gittiğimiz zamanlarda genelde bir Lego almışımdır. Şu an benim de bir çocuğum var. Hatta 2 oldular. Onlarla da ne zaman alışverişe gitsek Lego köşesine götürüyorum. Beğendikleri bir şey olursa da elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. Bu video neyle ilgili olacak? Biliyorsunuz bu Legolar 7'den 77'ye hepimizin tutkusu. Peki bunun adı neden Lego? Her zaman videolarını çekiyoruz, anlatıyoruz. Çocuklar için çok faydalı, zeka geliştirici olduğunu öne sürüyoruz. Bir de bu açıdan bakalım. Lego tarihçesi sizin için. Merak ediyor musunuz? Lego nasıl başladı? Nasıl bu kadar büyük bir şirket haline gelmiş? Nasıl insanların dünyasında bu kadar yer almış? Nasıl bir sürü evin ve çocuğun dünyasına girmiş? Nasıl kurulmuş? Nasıl bugünlere gelmiş? Neler yaşamış? Neler atlatmış? Biraz size bugün Lego'nun tarihçesinden bahsetmeye çalışacağım. Hadi hep beraber inceleyelim. Yıllar önce Danimarka'nın Billund isimli küçük bir kasabasında çok yetenekli ve sevilen bir marangoz yaşamaktaymış. Ole Kirk Christiansen. Ole çok saygın ve yetenekli bir insanmış. 1930'lu yıllarda iş yürütmek o kadar zormuş ki 1932 yılında Ole de kendi şirketini kapatmak zorunda kalmış ve tüm işçilerini çıkartarak işletmesine son vermiş. Eşiyle bir konuşmasında eşi ona daha kötü ne olabilir ki? Tüm işletmemizi kapattık. İşlere iyi yönünden bak. Buradan artık yeni bir hayata devam edebiliriz demiş. Fakat bu konuşmanın üstüne çok kısa bir süre sonra Kirk eşini de kaybetmiş. Ve tam 4 tane çocuğuyla beraber tek başına sorumluluklarıyla kala kalmış. Tabi eşini kaybettikten sonra, işlerini kaybettikten sonra 4 tane çocuğuna bir şekilde bakması gerekiyormuş. Ve onlara bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissediyormuş. Kirk özel bir insan olduğu için kafasında daima güzel fikirler varmış. Kendisi yetenekli bir insanmış. Marangoz olduğu için çocuklarına yeni bir oyuncak üretmeye karar vermiş. Oyuncağı atölyesinde yapmış ve çocukların önüne götürmüş. Çocuklar bu oyuncakla oynarken o kadar çok eğlenmişler ki Ole'nin kafasında hemen ışıklar yanmış. O zaman yeni oyuncaklar üretmeye karar vermiş. Birleşebilen ördekler, otobüsler, çok detaylı ve güzel görünümlü ahşap oyuncaklar yapıyormuş. Fakat satışlar istediği gibi gitmiyormuş. 4 oğlundan birisi olan Godfrey babasına bazı konularda yardım etmeye başlamış. Godfrey de babasına yardım etmeye başladıktan sonra Godfrey ve babasının yaptığı oyuncakların ünü dilden dile, kulaktan kulağa yayılmaya başlamış. Çok kaliteli ve güzel oldukları konuşuluyormuş oyuncakların. Bir gün bir adam Ole'nin yaşadığı Billund kasabasına geldi. Gelen adam Ole'nin hayatını değiştirecek olan çok büyük bir toptancıydı. Toptancı Ole'nin işinden inanılmaz etkilendi ve çok büyük bir sipariş verdi. Ardından kasabadan ayrıldı. Noel yaklaşıyordu. Noel gelmeden bu siparişlerin hepsini yetiştirmesini istedi. Bu büyük siparişten sonra vefakar Ole eski çalışanlarını tekrar işe aldı. Ole bu siparişten sonra Godfrey'e diyor ki sonunda işlerimizin ve oyuncaklarımızın kıymetini bilen bir insan karşımıza çıktı. Ama Ole için talihsizlikler henüz bitmedi. Eline bir kağıt geçti ve o kağıda baktığında büyük siparişleri veren toptancının iflas ettiğini gördü. Siparişleri teslim edemeden, paraları alamadan toptancı iflas etmişti. Toptancının iflas ettiğini öğrendikten sonra oğlu Godfrey gerçekten çok üzülmüştü. Artık biz yemek için bir yiyecek bile alamayacak duruma geldik baba diyordu. Ama Ole hala vazgeçmemişti. Aklına bir fikir daha geldi. Yaptığı oyuncakları kendisi satmayı planladı. Bir aracın arkasına doldurdu oyuncaklarını ve satışa çıktı. Dükkanları tüm oyuncaklarını satmaya çalışıyordu. Fakat usta marangozluğu kadar usta bir satıcı değildi. O yüzden her ürünü para karşılığı satamıyordu. Sattığı ürünlere karşılık bazı yerlerden yumurta, bazı yerlerden sebze, bazı yerlerden tavuk gibi şeyler alarak evine geri döndü. Fakat Noel'i çocuklarına mutlu bir şekilde geçirtecek kadar yiyecek bulabilmişti. Yıl 1934'e gelmişti. Fakat hala satışlar Ole'nin istediği kadar güzel değildi. Ole'nin aklına başka bir fikir daha geldi. Bizim oyuncaklarımız kaliteli, güzel ve güveniyoruz. Fakat şirketimizi duyurmak için belki de daha güzel bir isme ihtiyacımız var diye düşündü. Ole'ye göre isim kısa bir kelimeden oluşmalıydı ve oturdu, karalamaya başladı. Danca'da iyi oynamak anlamına gelen like God kelimelerini bir kağıda yazdı. Bu kelimeyi çağrıştıran bir isim olmalıydı ve kısa olmalıydı. Ve bu iki kelimenin başlarını alarak ismini oluşturdu. Lego.
şirketin ismi bu şekilde ortaya çıktı. Ama Olay'ın bilmediği bir şey daha vardı. Lego Latince'de bir araya getirmek anlamına geliyordu. Biliyorsunuz Latince evrensel bir dil. Hiçbir yerde değişmez, ölüdür ve sabittir. O yüzden Latince'de birleşmek anlamına gelmesi çok manidar ve nokta atışıdır. Şirket ismi istenileni insanlara çok güzel iletmeyi başardı. Güzel para kazanmaya başladılar. O yıl ilk defa 30 milyon kron kazandılar. İkinci Dünya Savaşı'na rağmen şirket çok güzel para kazanmaya devam ediyordu. Çünkü oyuncaklar insanları muhtemelen dünyadan uzaklaştırıyordu. O savaşın kirliliği, çılgınlığı insanları oyuncaklara itiyordu. Fakat 2. Dünya Savaşı zamanlarında, 1930'ların sonlarında metal oyuncaklar çok meşhurdu. Metali savaşta başka şeyler için kullanmak zorundaydılar ve ahşap daha çok revaşa çıktı. Bu Lego şirketinin çok işine yaramıştı. 1942 yılına geldiğimizde maalesef Olay'ı gene talihsiz bir olay bekliyordu. Fırtınalı bir akşamda elektrik kontağından çıkan bir yangından dolayı Olay'ın tüm ahşap atölyesi yanmıştı. Oley her şeyi ama her şeyi kaybetmişti. Fakat Olay'ın karakterinden dolayı umudunu hala yitirmemişti. Bu kadar talihsizlik üst üste gelse birçok insan vazgeçerdi ama Olay vazgeçmedi. Çünkü arkasında bakması gereken 4 tane çocuğu ve sorumlu olduğu işçileri vardı. O da Lego'yu yeniden inşa etmeye karar verdi. Tahta oyuncaklar yeniden başlayacak. Şirket pazara tekrar dönmüştü. Fabrikada her şey sorunsuz giderken Olay 1946 yılında Kopenhag'da bir fuara katıldı. O fuarda yeni şeyler ararken bir makineye denk geldi. Bu makine bir plastik kalıplama makinesiydi. Ole bu makine hakkında çok heyecanlıydı. Godfrey'i aradı. Burada çok güzel bir makine buldum. Bunu almamız hakkında fikrin nedir diye sordu. Godfrey ile konuştuktan sonra makineyi almaya karar verdi. Bu makine bize çok büyük olanaklar verir diye düşünmüştü. Makine Lego fabrikasında yerini alınca minik ayıcıklar, teddy bear dediklerimiz çıngıraklar üretmeye başladılar. Ole fuarda örnek olarak bir tane plastik tuğla almıştı. Bu tuğlayı cebinde hep saklıyordu. Birik dediğimiz tuğla Ole'nin cebindeydi. Ole bu plastik tuğlayı aldı, inceledi, yeniden dizayn etti ve farklı bir şeye dönüştürdü. Ve bu sırada Ferguson marka traktörler vardı. Bu traktörlerin plastik model oyuncaklarını üretiyorlardı. Bu model oyuncaklarla mükemmel bir başarı yakaladılar. Ferguson marka traktörlerle Olay gene güzel bir gelir elde etmişti. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine bir kriz dönemi yaşandı. Bu sefer Olay'in oğlu Godfrey karısıyla beraber satışa ve pazarlamaya çıkmaya başladı. Bizim oyuncaklarımız neden sadece Noel zamanlarında satılıyor diye düşündü. Krizde satamadıkları oyuncakları yola koyup karısıyla birlikte satmaya çalıştılar. Yine babası gibi çoğu zaman ürünleri para karşılığında değil, yumurta, sebze ve benzeri şeyler karşılığında satıyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Bu arada Olay'in doğum günü gelmişti ve Godfrey satışını tamamlayıp babasının doğum gününü kutlamak için eve dönmeye karar verdi. Burada Olay'in oğlu Godfrey ve onun oğluyla beraber 3 neslin aynı anda çekilmiş bir fotoğrafı var. Olay'in etrafında doğum günü hediyeleri, çiçekler, önünde oğlu, onun önünde de torunu yer alıyor. Olay bu fotoğrafta 60 yaşında. 1954 yılında Godfrey İngiltere'ye bir iş gezisine gidiyor. Gemide büyük bir oyuncak şirketinin CEO'suyla sohbet etme imkanı yakalıyor. Bu adam bu dönemdeki oyuncaklarda hep bir şeyler eksik diyor. Alıyorsun oyuncak arabayı, oynuyorsun, bırakıyorsun. Yaratıcılık yok, eksik bir şeyler var diyor. Bir sistemi yok bu oyuncakların diyor. Godfrey bu kelimeye takılıyor. Oyuncakların sistemi yok. Bu geziden eve döndüğü zaman Godfrey çocukların yaratıcılığını, hayal dünyalarını oyuncaklara nasıl aktarmalarını sağlayabilirim? Nasıl bunları sağlamak için bir sistem geliştirebilirim diye düşünmeye başladı. Buna kafayı takmıştı. Olay oğluna dedi ki Lego'yu en sonunda bir sisteme oturtmak istiyorsun. Öyle mi dedi. Ve Lego System ortaya çıktı. Lego System'ları kullanarak o yıl bir şehir planı ortaya koydular. Çocuklar binaları, benzinciyi, kamyonu, otobüsü, arabaları o kasabanın içinde, o planda görebiliyorlardı. Gerçek dünyayı onun içine aktarabiliyorlardı. Ve çocuklar plastik tuğlalardan binalar oluşturabiliyorlardı. Gerçekçi bir oyun ve hayal gücü deneyimi yaşadılar o şehir planıyla beraber. Lego System bunu sağlamıştı. O yıllarda Lego'yu Danimarka'nın dışına da satmaya karar verdiler. Fakat Lego biriklerde bir sorun vardı. 1954 yılında Lego System setleri ortaya çıktığında Legolar üst üste konulabiliyordu. Bunu göstermek için duploları getirdim ben. Bu şekilde bir bina oluşturabiliyordunuz.
Fakat binalar en ufak harekette veya darbede hemen yıkılıyordu. Çünkü Legoların arkaları boştu. Birbirlerine geçmiyorlardı. Sadece üst üste duruyorlardı. Ole, oğlu Godfrey ile beraber oturuyor ve bunları nasıl birbirine geçmeli yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ve Lego'nun altında yer alan tüpleri dizayn ediyorlar. 1958 yılında bu tüplerin patentini alıyorlar. Artık Lego ilk patentini almış ve üst üste çocukların çok rahat oynayabileceği ve düşmeyen bir set haline almıştı. 1958 yılında babaları Ole Kirk Christiansen vefat ediyor. Ve aynı yıl yine bir yangın çıkıyor. Tahta ürünler tamamen yok oluyor. Fabrika yerle bir oluyor tekrar. 1942'den 1958'e 16 yıl sonra tekrar bir yangın ve her şey tekrar gidiyor. Artık Godfrey tamamen Lego sistem setlerine yönelmek istediği için bir daha ahşap oyuncak yapmayacağım diyor. Bu yangın da ona büyük bir vesile oluyor. Lego artık bu sistem setleriyle beraber oyuncak sektöründe çok gelişiyor. Çok büyük bir oyuncu haline geliyor. Çok büyük bir yer alıyor. Ve Godfrey'in bu öngörüsüyle beraber Lego 1961 yılında 11 farklı ülkede 50 çeşit setle satılıyordu. Bu 50 farklı set 11 ülkeye daha kolay ulaştırılabilsin diye Godfrey Billund'a bir havaalanı inşa etmeyi planladı. Böylelikle bu havaalanı sayesinde oyuncaklarını dünyaya daha kolay, daha hızlı satabileceklerdi. 3 yıl sonra küçücük Billund kasabasına bir havaalanı inşa edilmişti ve kullanıma sunuldu. 1964 yılında Billund'un bir havaalanı vardı. Bu yıllarda şirketi ziyarete gelen kişiler öncelikle modelleme departmanına girmek istiyorlardı. Orayı görmek istiyorlardı. Ve artık orada çalışan personel kendi işini yapamaz hale gelmeye başlamıştı. Godfrey buna da bir çözüm düşündü. Biz Lego modellerini sergileyecek bir yer yapmalıyız dedi. Bir modelleme arazisi yapmaya karar verdi ve ortasına büyük bir kule yaparız. O kuleden tüm modelleri insanlar izleyebilir, görebilirler diye düşündü. Evet, Godfrey'in aklındaki bu fikir ilk Legoland'ti. Bu projeyi sunduğu arkadaşları yıllık ne kadar ziyaretçi bekliyorsun Legoland'e diye sorduklarında 200-300 bin civarında insan geleceğini düşünüyorum demişti. Herkes şaşkınlıkla 200-300 bin mi? Danimarka'nın küçücük Billund kasabasına 200-300 bin kişi bizim Legolarımızı görmeye mi gelecek diye hayretle tepki veriyorlardı. Godfrey tabi bu tahmininde yanılmıştı. Çünkü ilk yılında Legoland'e tam tamına 625 bin insan ziyarete gelmişti. Evet, küçücük bir kasabaya 625 bin insan gelmişti. 1960'ların sonuna doğru Lego toplamda 42 ülkeye satılmaya başlamıştı. Ve Legoland'ler tam tamına 8 adede çıkmıştı. 70'li yıllarda Lego çok parlak bir dönem geçiriyordu. Danimarka endüstrisinin toplam ihracatının %1'ini Lego tek başına üstleniyordu. Toplam 300 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıyorlardı. Kelt 70'lerin sonunda şirketin başına geçtiğinde Kelt'in ilk yaptığı iş minifigürü duyurmak oldu. Bu arada bir dipnot vereceğim. 1980'lerin başlarına kadar Lego ürettiği bütün kalıpları başka ellere geçmesin diye, taklit muhtemelen olmasın diye kendi fabrikasının temellerine betona gömüyordu. 1978 yılında minifigür duyuruluyor ve şu an dünyada 4 milyar adet minifigür olduğu düşünülüyor. Minifigürlerde şöyle bir detay var. Minifigürlerin boyu 4 tane normal blok boyunda, yani bir tuğla boyunda oluyor arkadaşlar. Bu 3. tuğlamız. Şu da 4. tuğlamız. Yan yana getirdiğiniz zaman evet 4 tuğla büyüklüğünde olduğunu görüyorsunuz. 78'de yine kaleler ortaya çıkıyor. Kaleler sarı renkli yapılıyor. Gri renkli yaparsak çocuklar bunlardan tank üretebilirler. Hayal güçlerini silahlara yönlendirirler diye korkarak sarı kaleler yapıyorlar ama sonradan griye dönüyor. Hatta şu an 2021 yılında duyurulan bir set var. Orta çağ binalarını içeriyor. Aynı yıl uzay serisi duyuruluyor. Yani Space diye geçiyor. Bu Space ve kale 80'li yıllarda inanılmaz bir başarı yakalıyor. Ve 80'li yılların sonuna doğru Lego'nun patentini aldığı o tüplü tuğlaların patent süresi doluyor. Bugün de mağazalarda görebileceğiniz gibi Lego standlarının yanında Lego'nun yarı fiyatına gelebilecek kadar ucuz farklı markada tuğla setleri görebiliyorsunuz. Ve bu setler Lego ile uyumlu bir şekilde yapılıyor. Bu patent süresinin dolumundan sonra yeni ve ucuz markaların çıkmasından dolayı Lego 1998 yılında tarihinde ilk defa zarar ediyor.
yaklaşık 300 milyon dolar zararları var. 1000 kişiyi işten çıkartmak zorunda kalmış tarihinde ilk defa. O yıllarda hatırlarsınız belki Atari'ler, PlayStation'lar, Xbox'lar yani yazılım oyunları çok revaçta. Artık oyun geleceği dijital oyunlardaydı. Bu yüzden Lego bir şeyleri değiştirmek zorunda hissetti kendini. Yoksa bu dijital çağda piyasadan silinebiliriz diye düşünüyorlardı. Ve Lego Mindstorm'u çıkardılar. Mindstorm'lar hala üretiliyor ve çok başarılı oldular. 1999 yılında çok büyük bir atılım daha yaparak Star Wars'un lisansını alıyorlar. Ve Star Wars'la anlaşma yaptıktan sonra inanılmaz satışlar yakalıyorlar. Hatta raflarda Star Wars serisi arayan insanlar bulamıyorlar. 2000 yılında inanılmaz üretim yapıyorlar. Bu sefer satacak adam bulamıyorlar. Çünkü 2000 yılında Star Wars filmi yoktu. Fakat ertesi yıl Lego'nun elinde kaldı. O yüzden onlara inanılmaz indirimler yaparak satmak zorunda kaldılar. Bu başarısızlığın ardından denemelere devam ettiler. Yeni seriler üretmeye başladılar. Jack Stone, Scala gibi seriler bunlar. Lego'nun klasiğinden yani o sistemden farklı. Bunlar çok farklı olduğu için tutmadılar. 2000'lerin başında bu tarz işlere çok fazla yatırım oldu. Bu yatırımlardan dolayı Lego bayağı bir zarar etti. Bir sürü deneme yapıldı ama piyasada başarıyı yakalayamadı. Hatta 2000'lerin başında Harry Potter'la da anlaşma yapıyorlar galiba ya da 90'ların sonunda. Fakat Harry Potter'da film üretmediği için onun da satışları çakılıyor. Şirkette Soren Holm isminde bir tasarımcı bulunuyor. Bu tasarımcıdan Lego'yu çıkmazdan kurtaracak bir tasarım yapmasını istiyorlar. O da Kemik Kafalar adında Boneheads diye geçiyor. Bir tasarım öneriyor. Bu tasarımı önerdikten sonra Soren Holm, Christian Faber isminde bir adamdan yardım istiyor. Bu adam beyin kanserine yakalanmış birisi ve ameliyat edilemiyor. Kendisi beyin kanseri olduğu için bu Soren Holm'un önerdiği kemik kafaların kansere yakalanmış ve nanoteknolojiyle iyileştirilmiş bir formunun olduğunu hayal ederek bir seri ortaya çıkarıyor. Bu seri tahmin ettiğiniz gibi Bionicle serisi. Lego Bionicle doğuyor ve inanılmaz başarı yakalıyor. Lego'yu bu darboğazdan, çıkmazdan kurtarıyor. 2003 ve 2004 yılında Star Wars ve Harry Potter'ın lisansları alındığı halde hiç filminin olmaması Lego'yu tekrar zora sokuyor. 200 milyon dolar kadar zarar ediyorlar. O yıl aile şirketi olan Lego'yu Amerikan Mattel yani bu Hot Wheels'ların sahibi olan Mattel şirketine 2004'te Kirk Christiansen ailesinin dedesinin kurduğu şirketten kendi isteğiyle çekiliyor. CEO'luğu bırakıyor. CEO'luğu 34 yaşında genç bir adama veriyorlar ve yanında bir finans uzmanı çalıştırıyor bu insan. Lego'nun gelir gider durumuna bakıyorlar. Nasıl kurtarabiliriz, nerelerden tasarruf edebiliriz diye bakıyorlar. Lego'nun inanılmaz zarar ettiğini görüyorlar. 2005 yılında ellerindeki Legoland'ı satıyorlar. Billund'da yer alan fabrikanın büyük bir kısmı Çekya'ya taşınıyor, bugünkü Çek Cumhuriyeti'ne. Amerika'daki fabrika Meksika'ya taşınıyor. Böylelikle maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Hatta Türkiye'ye bazı setler kutulardan görebilirsiniz Çekya'dan geliyor. Ve bundan sonra Lego tekrar toparlanmaya başlıyor. Çeşitli şeyler deniyorlar. Hollywood'da film yaptırmaya veya dizi yaptırmaya çalışıyorlar. Onlar da başarısız oluyor. Ve inanılmaz paralar gidiyor. 2011 yılında Lego geçmişine tekrar dönüyor ve Ninjago'yu çıkarıyor. 2011 yılında çıkan Lego Ninjago inanılmaz bir başarı yakalıyor ve Lego dünya çapında 1 milyar dolarlık bir satış yakalıyor. Ardından artık 2014 yılında Lego dünyanın en büyük oyuncak şirketi oluyor. Lego çocukların akıllarına ne gelirse üretebileceği, onların hayal gücünü yaşayabileceği, yansıtabileceği bir sistem oluşturuyor. Temelinde bu sistem var. Legolarla isterseniz polis, isterseniz hastane, isterseniz ambulans, isterseniz karakol, isterseniz dağ, isterseniz ağaç, isterseniz minifigür, isterseniz göl, isterseniz hatta uzay gemisi bile yapabiliyorsunuz. Hayalinizde ne varsa onu inşa edebiliyorsunuz. Bu Lego'nun 1950'lerde oturttuğu sistemin bir ürünü. Bir oyuncak firmasında 1950'lerde oturmuş bir sistemin 60-70 yıl sonra hala devam ediyor oluşu dünyada ilk. Başka böyle bir oyuncak şirketi yok. Biz de o yüzden çocuklarımızın hayal güçlerini, zekalarını geliştirebileceği Legoları sizlerle hep bu platformlarda buluşturmayı ve kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ve bunun için çabalıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz, arkadaşlarınıza paylaşırsınız ve beğen butonuna basıp yorum yaparsınız. Sizleri çok seviyoruz. Lego ile kalın.